Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda daha önce de anlattığımız gibi fotovoltaik sistemlerin ana bileşenleri hakkında konuşacağız. Bir fotovoltaik sistemin en temel ana bileşeni fotovoltaik hücresidir. Fotovoltaik hücresinde bildiğiniz gibi herhangi bir fotovoltaik etkisine sahip olan bir yarı iletken madde ile direkt güneşin ışın enerjisini elektriğe çeviriyoruz. Aslında güneş hücresini bir yarı iletken diyot gibi düşünebilirsiniz. Bu diyota güneş ışınları çarptığı zaman ışındaki enerji fotoelektrik reaksiyonla doğrudan elektriğe dönüştürülüyor. Daha detaylı olarak güneş ışın enerjisindeki fotonlar herhangi bir yarı iletken maddenin silikon gibi yüzeyine çarparak atomdaki elektronları yerlerinden oynatıyorlar ve bundan dolayı bir elektrik akımı oluşuyor. Fotoelektrik hücreleri bir avantaj olarak çalıştıkları zaman kirlilik ve gürültü üretmezler. Güneş enerjisi fazla yoğunluğa sahip olmadığı için bu hücrelerin yüzeyi çok büyük olmalıdır. Az yoğunluğu bizim istediğimiz seviyede enerjilere dönüştürmemiz için hücrelerin yüzeylerini oldukça arttırmamız lazım. Bunun için ne yapabiliriz? Öncelikle bir hücrenin genel yapısını burada görebiliriz. Gördüğünüz gibi bu hücrenin genel yapısında genelde 6, 7 veya 8 katmandan oluşan bir sistem vardır. Bunun çerçevesidir, koruma camıdır, içerideki yarı iletken maddelerdir, aşağısındaki elektriği üretmek için bir junction box'ı vardır. Fotovoltaik hücrelerin yüzeyleri farklı şekillerde olabilir. Örneğin kare olabilir, dikdörtgen olabilir veya yuvarlak daire olabilir. Burada gördüğünüz gibi bir yuvarlak hücre söz konusudur. O hücreleri yan yana dizerek modülü elde ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Ve modülleri de yan yana dizerek bir fotovoltaik panel ve panellerden de dizi elde ediyoruz. Şimdi fotovoltaik sistemlerin bu hücreleri nasıl kullanıyoruz? Aslında birkaç adet hücreden oluşan bir modül, aşağı yukarı 20-24 tane hücreden oluşan bir modül 10'a 15 santimetre boyutları civarındadır. Bu boyutlar aşağı yukarı 2 wattlık bir enerji üretmeye tekabül ediyor. Bunları gördüğünüz gibi güneş enerjisinde o kadar ışınları, yoğunluğu düşük olduğu için dolayısıyla 2 wattlık bir hücre eğer 10'a 15 ise bunları yan yana koyarak büyük modüller elde ediyoruz. Örneğin buradaki modülü düşünün. Bu modül aşağı yukarı 40-45 wattlık, 50 wattlık bir sisteme tekabül ediyor. Bu modülleri de yan yana koyarak bu şekilde seri dizi, gördüğünüz gibi seri olarak dolaştırıyor veya paralel diziler elde edebiliriz ve bunları da fotovoltaik hücre dizini olarak fotovoltaik santrallerinde veya herhangi bir başka işlemde istediğimiz watt miktarını, güç miktarını elde edebilmek için yan yana koyarak kullanabiliriz. Fotovoltaik hücrelerine yapım teknolojisini göz önünde bulundurarak kaç farklı grupa ayırabiliriz? Örneğin kristal silikonlar, ince filmler ve nanokristaller. Kristal silikon bölümünde gördüğünüz gibi monokristal, polikristal ve galyum arsenit gibi malzemeler vardır. Bunlar genelde yüksek verime sahipler. Monokristal grupları genelde %15 ile %20 arasında bir verime sahiptir. Fotovoltaik hücrelerinin üretebileceği enerji onların yapımında kullanılan teknolojiyle ilgili olarak %5 ile %20 arasında genelde değişkenlik gösterir. Monokristal sistemler ise genelde 15 ile 20 arasında bir verime sahipler. Polikristaller ise %10 ile 15 arasında genelde bir verime sahipler. Galyum da onlara benzer. Bunlar yüksek verimli sistemlerdir. İnce film grubunda genelde amorf silikon, kadmiyum tellür ve bunun benzeri gibi ürünler kullanılmıştır. Buradaki ürünler düşük verim ve yüksek fiyata sahipler. Aklınıza normal olarak şu gelebilir. Neden düşük verim ve yüksek fiyata sahip olan bir ürünü kullanalım ki? Öncelikle bunlar ince film yapısına sahip oldukları için çok esnekler. Bu esnekliklerinden dolayı önceki videomuzda anlattığımız gibi BIPV sistemlerinde yani binaların yapımında kullanılan güneş enerji santralleri veya solar santrallerde kullanılabilirler.
Çünkü binalarda biz binayı güneş enerji santraline uygun olarak yapamayız. Binanın mimarisi kendine has, bölgesine has, ülkesine has vesaire olmalıdır. Dolayısıyla bizim enerji sistemimiz, fotovoltaik sistemimiz binaya uymak zorundadır. Ve bunların yapısı ince film ve esnek olduğu için istenildiği gibi binaların cephesine yapıştırılabilir. Aynı zamanda bunlar gölgeli alanlarda da enerji üretebilirler. Bundan dolayı Batı Avrupa ülkelerinde bildiğiniz gibi genellikle bu ülkelerde güneş enerjisi veya güneş çok az oluyor. Dolayısıyla o tarz yerlerde örneğin Almanya gibi bu tarz sistemlerden, fotovoltaik hücrelerden çok fazla faydalanılıyor. Yani gölgede de enerji üretebilen bir sistem var elimizde ve bu çok idealdir. Çünkü biz binaları yaptığımız zaman binaların günün farklı saatlerinde güneşin gökyüzündeki konumuna göre birbirlerinin üzerine gölgelerini düşürebilirler. Dolayısıyla o gölgeli zamanlarda bile biz bunlardan enerji elde edebiliriz. Ancak nanokristaller ise geleceğin teknolojisidir. Gelecek nesiller için üretilmekte olan, üzerlerinde laboratuvarlarda çalışılan sistemlerdir daha yüksek verimler elde edilebilmek için. Bir santral kurmak istediğimiz zaman off-grid olabilir, on-grid olabilir. Seçeceğimiz paneller bazı parametrelere ve kriterlere tabi tutulmalıdır. Bunlar nelerdir? Öncelikle bir panelin, bir modülün gerilimi, akımı ve gücü olarak onu seçeriz. Yani elde etmek istediğimiz güç ne kadardır? 100 watt, 50 watt bir panelden. Sistemdeki elde etmek istediğimiz nihai güce göre panel seçimi yaparız. Bu formülü genelde hepimiz biliyoruz. P güç olarak burada gücü temsil ediyor. V ile I gerilim ve akım. FF sabit bir değerdir. Şimdi bir üründe, elektrik bir üründe maksimum gücü ölçmek için, bulmak için ne yaparız? VOC, Voltage Open Current veya açık devre gerilimi, ISC veya Short Circuit Current, kısa devre akımına çarparak bir elektrik cihazının ürettiği veya tükettiği maksimum gücü buluruz. Şimdi burada bizim panelimiz örneğin 45 wattlık bir paneldir. Ama bizim panelimizde VOC ile ISC'nin çarpımı oldu 47. Dolayısıyla bunları eşitlemek için FF dediğimiz fill factor denen bir çarpan kullanırız. Bu çarpan 1'in altında bir değere sahiptir. Yani miktarı 1'den düşüktür. Örneğin 0.8, 0.9. Bu çarpana bakarak bir modülün, bir panelin kalitesini belirleyebiliriz. Bu çarpan ne kadar 1'e yakınsa bizim panelimiz o kadar kalitelidir. Bir diğer faktörümüz EVA discoloration'e karşı dayanıklılıktır bir panelde. Enerji ürettiğimiz zaman gündüz güneşin havada olduğu zaman paneller enerjiyi üretip invertere, şarj kontrollere, akülere veya panoya vererek bir şekilde bunu sisteme ulaştırırlar. Olur da akşam vakti olur, gece olur. Bizim fotovoltaik sistemde üretim olmaz. Bir şekilde bu akım geri gelirse panele veya hücreye, bu akım panelde EVA discoloration denen bir arızaya neden olur. Kahvemsi bir renge dönüşür bizim panelimizin içindeki hücreler. Yani daha doğrusu bir diyot özelliği yolun üzerine koyarak akımı tek taraflı yapmamız gerekiyor. Aslında kullanılan invertörlerin tamamında bu özellik vardır. İnvertör enerjiyi tek tarafta iletir. Olur da herhangi bir şekilde bu üretilen enerji panelin içerisine tekrar geri dönerse bu sefer panelde EVA discoloration veya kahvemsi bir renge dönüşmeye yol açar. Ki bu da panellerimize 7. yılından sonra hemen hemen işlevselliğini kaybettirir ve onlardan verim alamayız artık. Bu panelleri %99 açık alanlarda, açık bir çevrede kullanıyoruz. Dolayısıyla çevresel etkenler, toz, toprak, kar, yağış gibi etkenler bunları doğrudan etkiler. Bunların bizim fotovoltaik panelimizin üzerinde kalması, iz bırakması bu panelin verimini düşürür. Dolayısıyla
Burada kullanılan camlar hiçbir zaman toz toprak tutmayacak, kar yağış tutmayacak, kendisinde iz bıraktırmayacak cinsten olmalıdır. Bildiğiniz gibi son yıllarda araç teknolojisinde nano boyalar kullanılıyor. Nano özelliğine sahip boyalar kullanılıyor. Ve bu boyalar asla toz tutmuyor kendisinde. Bu araçları hiç götürüp oto yıkamaya vermemiz gerekmez. Dolayısıyla o tarz nano teknolojisiyle üreten camlar vardır. O camlar kendilerinde toz toprağı tutmazlar. Kaydırırlar, üstlerinden en ufak rüzgarla attırır. Veya yağmurun, karın izini bıraktırmazlar. Onları da kendi üzerlerinden bir şekilde def ederler. Bildiğiniz gibi günümüzde çok yüksek binalar yapılmaktadır. Dolayısıyla şöyle her gün kalkıp bu binanın camlarını silmek vesaire mümkün olmayabiliyor. Hatta aylarca veya yıllarca bir binanın camlarına hiç dokunulmuyor. Dolayısıyla bu tarz yerlerde eğer güneş enerjisinden faydalanarak bir enerji üretmek istiyorsak bu tarz camlar kullanılmak zorunludur. Bir diğer etken de kullandığımız panellerin yağmur gibi, dolu gibi veya kar gibi çevresel etkenlerden oluşan darbelere dayanıklı olmalarıdır. Ancak satın alınan fotovoltaik modüller üretimden önce ve üretimden sonra bazı testlere, standartlara tabi tutulmalıdır. Bu standartlar nelerdir? Anlattığımız gibi fotovoltaik modüllere test ve deneme ihtiyacı doğar. Bu test ve deneme ihtiyaçları satın alma öncesi yeterlilik testleri kapsamında IEC 61215 standardına göre yapılır. Bunlar çok kapsamlı testlerdir ve bizim fotovoltaik modüllerinin kullanıma uygun olup olmadığını sertifikalandırıyor. Ayrıca IEC 61215 standartının dışında kalan, kapsamadığı testler varsa onlar da yapılır. Örneğin PID testleri. Bunlar satın alma sonrası yapılan testlerdir. Örneğin satın alma sonrası uzun vadeli kalite güvence testi. Bunlar genellikle santralin ömrünün ilk 10 yılından sonra yani ikinci 10 yılda yapılır. Örneğin termovijen panellerden yansıyan dalgaları algılayarak panelin içerisinde arıza olup olmadığını tespit eder. Örneğin burada gördüğünüz gibi bu panelde EVA discoloring olmuştur. Bunu önceki slaydımızda anlattık. Bir EVA discoloring oluşmuş ve buradaki hücrede arızanın meydana gelmesine neden olmuştur. Dolayısıyla bu panelin değişmesi gerekecek. Evet, fotovoltaik enerji santrallerin bir diğer ana bileşeni güneş takip sistemi olabilir. Buna neden ihtiyaç duyabiliriz? Bildiğiniz gibi güneş gün boyunca havadaki, gökyüzündeki lokasyonunu değiştiriyor. Doğudan batıya doğru hareket etmektedir. Dolayısıyla bir güneş takip sistemi elde edeceğimiz enerjinin verimini arttırabilir. Güneş takip sistemleri öncelikle dinamik sistemlerdir. Bu ne demek? Dinamik sistem demek genellikle mekanik sistemlere hitap edilir. Dolayısıyla dinamik sistem olduğu için bunun mekanik parçaları zaman içerisinde aşınacaktır. Örneğin bizim bir enerji santralimizin ömrü eğer ortalama 30 sene düşünürsek bir dinamik sistemin ömrü ortalama 5 yıldır. Dolayısıyla her 5 yılda bir bu dinamik sistem gözden geçirilmeli. Şimdi şunu düşünün. Eğer bizim bir 5 megawattlık güneş santralimiz olursa, bu 5 megawattlık sistemdeki dinamik sistemleri her 5 yılda bir değiştirmek istersek neler olur? Bunu hem maliyet açısından düşünün hem zaman açısından. O yüzden bunun iyice analizini yapmak lazım. Bizim için verim önemli mi, değil mi? 5 yılda bir o maliyete katlanmak, bu sistemin bize getireceği fazla enerjiye değer mi, değmez mi? Bunların hepsinin hesap kitabının yapılması lazım. Programı anlatacağımız zaman bunların üzerinden geçeceğiz beraber. Bu sistemler az önce de anlattığımız gibi kısa ömürlü oluyor. Yani santral 30 yılsa bunların ortalama ömrü 5 yıl oluyor. Ancak verimliliği %40 seviyelerine kadar arttırabiliyor. Dediğimiz gibi bu %40 artışın 5 yılda bir onların bakım ve onarım maliyetine değer mi değmez mi onun analizi çok iyi yapılmalıdır. Ve %15 ilk yatırımımızı arttırır maliyet anlamında. İlk yatırım maliyetimizin üzerine de %15 ekleyerek ayrıca anlattığımız gibi
birkaç yılda bir bunların yenilemesini göz önünde bulundurarak buna karar verilmelidir. Ancak güneş takip sistemleri kaç çeşittir? Tek eksenli ve çift eksenli sistemler vardır. Bunlar ne demektir? Örneğin güneş doğudan çıkıyor, batıda batıyor. Dolayısıyla bunu panellerimiz sürekli takip ederse bizim verimliliğimiz artıyor. Burada gördüğünüz gibi bir tek eksenli sistemdir. Sadece güneşin güzergahını takip ediyor. Bu tek eksenli sistemler bu şekilde olabiliyorlar. Veya çift eksenli sistemler var. Yani doğu batı arasındaki güzergahın dışında bir de kuzey ve güneyi takip edebiliyorlar. Dolayısıyla tek eksenli sistemler %20 verimi arttırıyorsa çift eksenli sistemler %40 bizim için verimi arttırabilirler. Fotovoltaik sistemlerin diğer ana bileşeni invertördür. İnvertör DC'ye AC'yi gerilime dönüştüren cihazdır. Yani doğru akımı alternatif akıma dönüştüren cihazlarımızdır ve fotovoltaik sistemlerin olmazsa olmazlarından birisidir. Genelde tipik 12 volt veya 48 volt DC'yi 220-230 volt civarında gerilime çevirirler. Ancak burada çevirdiği zaman bizim istediğimiz gerilim ve frekansı bize vermelidir. Örneğin eğer bir şebekeye invertör sistemiyle güneş enerji santralini bağlıyorsak şebekemiz 50 Hz ise o yüzden invertör de 50 Hz frekans üretmelidir veya şebeke 60 ise ona bakaraktan invertör de 60 Hz frekans vermelidir ve şebekenin monofazla gerilimi neyse veya trifazla gerilimle bağlanacaksak ona göre bir dalga üretmelidir. Dolayısıyla on-grid şebekelerde birebir şebekeye bağlı özelliklere sahip olmalıdır. Ancak off-grid şebekelerde yani şebekeye bağlı olmadığımız yerlerde bizim ihtiyacımız olan frekansı ve gerilimi ve akımı bundan kendimiz ayarlayarak çekebiliriz. İstersek 60 Hz, istersek 200 Hz. Bu bizim kendi içeride kullanımımıza bağlıdır ve kullanacağımız cihazlara. İnvertörün 3 farklı çıkışında dalga şekli oluşabilir. Bunlardan bir tanesi kare dalgadır. Biri sinüs dalgası ve diğeri modifiye sinüs dalgası. Piyasada mevcut olan küçük wattlardaki, küçük güçlerdeki invertörlerimiz genelde modifiye sinüs dalgası üretirler. Çünkü sinüs dalgası üreten invertörler çok pahalıdır. Modifiye sinüs dalgası üreten örneğin 500 wattlık bir sistemle sinüs dalgası üreten 500 wattlık bir sistem arasında kaç yüz veya kaç bin lira fark olabilir. Sinüs dalgası üreten sistemler genelde şebekeye bağlı olan santraller için kullanılır. Çok pahalı olduğu için direkt şebekede sinüs dalgası ister kesinlikle. Başka çaremiz yok. Dolayısıyla orada kullanılır bunlar. Ama kare dalgasıyla modifiye sinüs dalgası sistemlerini kendimiz off-grid sistemlerde kullanabiliriz. İnvertörler elektrikli araçlarda çok yaygın kullanılırlar. Bunlar motorun ittirme gücünü kontrol ederek çok fazla kullanım alanına sahiptir. Örneğin bir AC motor ilk biliyorsunuz start aldığında ya veya ilk kalkış anında normal nominal akımının 6, 7, 8 katına kadar akım çeker. O şekilde de gerilim artar. Dolayısıyla invertör bunları karşılayabilecek özelliklerde ve güçlerde olmalıdır. Kare dalga çıkışlı invertörler kentsel veya şehrimizde kullanılan elektrikle çeliştiği için dahili dönüştürücüsü olan cihazlarda kullanıma daha çok elverişlidir. Yani bir cihazımızın kendi konvertörü varsa onu direkt kare dalga çıkışlı bir invertörle besleyebiliriz ve hiç sıkıntı olmaz. Modifiye sinüs dalga şekli ise motor ve ses ve görüntü, video, ses vesaire. Bu sistemler hariç genelde ev eşyalarında kullanılabilir. Her şeyde kullanabiliriz. Anlattığımız gibi motorlar ve ses sistemleri, video sistemleri hariç. Burada da tipik olarak bir panel görüyoruz. Fotovoltaik panelden enerji üretiliyor, aküye geliyor, aküden de invertöre geliyor. Yani önce DC oluyor, DC'den sonra invertöre geliyor ve invertörden de dönüştürerek şebekeye sürülür veya off-grid olarak kendimiz kendi ihtiyaçlarımızı karşılarız. Burada da invertörün basit bir şematiğini görebiliriz. İnvertör öncelikle bir DC güç kaynağına ihtiyaç duyar. DC güç kaynağından gelen
DC enerjiyi, DC gerilimi akımı önce multivibratöre sokar. Multivibratörde onu istediğimiz frekansa çevirir. 50 Hz ise 50 Hz, 60 ise 60. Ondan sonra yükselteçten geçer. Sonra transformatör ve çıkışta da AC alırız. Bu çok basit bir şematiktir. Ama genel olarak invertör bu şekilde bir cihazdır. Burada da örnek olarak basit bir 100 wattlık invertör sisteminin örneğini görebilirsiniz. Daha önce de anlattığımız gibi invertörler iki ana çeşitten oluşur. Bir off-grid, bir on-grid. Yani şebekeye bağımlı ve şebekeden bağımsız invertörler. Öncelikle şebekeden bağımsız invertörleri inceleyelim. Bu invertörler girişteki ani değişimlere rağmen yükü normal ve olması gerektiği gibi beslemeleri gerekiyor. Bunun için invertör çıkışında her zaman önceden belirlenmiş akım ve gerilimi sabit vermelidir. Burada eğer invertör kendisi kendi içinde bu özelliğe sahipse bunu sürekli tutacaktır. Bu ne anlama gelir? Örneğin düşünün, bir normal gün içerisinde hava bulutlu olabilir, açabilir. Bir an güneşli hava bulutlu havaya döndüğü zaman bizim panellerin beslemesi kesilir. Panellerin beslemesi kesilince dolayısıyla güneş fotovoltaik paneli tarafından invertöre gelen enerjinin seviyesi düşer. Düştüğü zaman bu invertörü etkilememeli. Dolayısıyla invertör bunu bir şekilde tolere etmelidir. Veya tam tersi, bulutlu bir hava bir anda açıp güneşliğe döndüğünde bu sefer üretim artacaktır. Ve yine bunu invertör çıkışta sabit tutmalıdır. Dolayısıyla eğer invertörümüz böyle bir özelliğe sahip değilse, yani regüle edemiyorsa çıkışı, bunun öncesine bir şarj kontrolörü koyulur. Bu şarj kontrolörünün işi girişi belli bir range'de alıp, örneğin 8 volttan 40 volt DC'ye kadar alıp çıkışta sabit 12 volt vermektir. Dolayısıyla bir şarj kontrolöründen yardım alırız, sonra invertörü koyarız ve invertörden de yükü besleriz veya panolara besleriz vesaire. Ayrıca kullanacağımız invertör çevre şartlarına da uyumlu olmalıdır. Örneğin bir invertörün üzerinde yazıyorsa eksi 10 derece ile artı 60 derece arasında çalışabilir veya belli bir basınç seviyesini belirttiyse bu limitlerin dışına çıktığımızda bu cihaz zarar görür. Bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Şebekeden bağımsız invertörler reaktif güç değişimini dengelemeleri lazım. Yani ne demek? Bildiğiniz gibi yarım döngü üretim ve yarım döngü tüketim sistemimiz vardır bizim sinüs sistemlerde. Dolayısıyla eğer yarım döngü üretimdeki reaktif gücü yarım döngü tüketimdeki reaktif güçle takas yapabiliyorsa, aralarında bir denge kurabiliyorsa o sistem reaktif gücü değiştiriyor ve bizim için çok faydalı olacaktır. Verimi arttırır. Uygun bir invertörde maliyet ve verimliliğe ek olarak farklı parametreler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlardan birisi çıkışın dalga şeklidir. Az önce de anlattığımız gibi eğer şebekeye bağlanıyorsak kesinlikle çıkış dalga şeklimiz sinüs olmalıdır. Ancak off-grid sistemlerde kare dalga şekli ve modifiye sinüs dalga şeklini de kullanabiliriz. Diğer parametre ise yüksüz kayıplar. İnvertör DC gücü, DC gerilimi alıyor, AC'ye çeviriyor. Dolayısıyla bir DC enerji söz konusudur ki geliyor, AC enerjiye dönüşüyor ve yükte, kullanıcıda, tüketicide yok oluyor. Bir şekilde kullanılıyor. Eğer bizim bu kullanıcımız bir şekilde invertörün çıkışından ayrılırsa, sonuçta orada bir AC güç üretiliyor invertör tarafından ve kullanılamazsa bu invertöre zarar verebilir. Dolayısıyla seçeceğimiz invertörün bu tarz zamanlar çıkışına zarar gelmemesine dikkat etmemiz lazım. Bu yüksüz kayıpları bir şekilde tolere edebilmesi lazım. Ayrıca invertör seçiminde şuna da dikkat edilmesi gerekir. Örneğin 20 voltluk bir motor beslenecekse bunun için 20 voltluk invertör seçilmez. Çünkü az önce de anlattığımız gibi ilk yol verme akımı çok yüksek oluyor. Dolayısıyla onları da tolere edebilmesi için örneğin 40 voltluk bir invertör seçilmelidir. Burada şebekeden bağımsız bir fotovoltaik sistem görüyoruz. Gördüğünüz gibi bir 100 wattlık panel var. Oradan
şarj kontrolöre geliyor. Oradan aküye ve şebekeden bağımsız bir invertöre gidiyor. Burada gördüğünüz gibi özel konnektörler kullanılmıştır. Panelle geri kalan kısmı şarj kontrolörü bağlamak için. Bu konnektörlerin adı MC4'dür. Bunların kullanma nedeni bildiğiniz gibi biz bir fotovoltaik santralini en az bize bir 20-30 sene çalışsın diye yapıyoruz. Öyle 1 yıllık, 2 yıllık bir sistemler değiller. Dolayısıyla bu sistemlerin bağlantıları çok sağlam olmalıdır. Ayrıca DC sistemlerde çarpılma riski çok daha yüksek olduğu için ve gelebilecek zararların seviyeleri çok yüksek olduğu için DC sistemlerden insanları veya başka canlıları çok daha iyi korumak lazım. Dolayısıyla özel tip konnektörler kullanılıyor, MC4'lar gibi. Bazen bunları birbirinden ayırmaya çalışan operatörlerin parmakları bile yaralanabiliyor. Bunlar çok sağlam konnektörlerdir. Burada gördüğünüz gibi şarj kontrolünün 6 tane girişi var. Bu 6 girişten ilk 2 tanesi artı ve eksi olarak panelden gelen enerji içindir. Bunların bağlamasında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde şarj kontrolü veya aküye zarar verebiliriz. Hatta bunlarda patlamalara ve yangın çıkmasına bile neden olabilir. Bunlarda çok fazla dikkat etmeliyiz. Diğer 2 tane çıkışımız bizim şarj kontrolörden çıkıp aküye gelen kontaklardır. Burada gördüğünüz gibi artı ve eksi uç aküye geliyor 12 volt. Şarj kontrolörde panelden gelen enerji regüle edildikten sonra 12 volt seviyesine tamamen sabitlendikten sonra buraya akü sistemine gelir. Akü sisteminden de aynı şekilde artısı invertörün artısına, eksisi invertörün eksisine ve gördüğünüz gibi artının yol üzerinde de bir tane fuse kullanılmıştır. Zararları engellemek için. Burada da artıya ve eksiye anlattığımız gibi çok dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde yangına yol açabiliriz. Son 2 artı ile eksiyle belirtilen kontaklar, çıkışlar DC sistemler içindir. Örneğin bir DC kullanıcımız varsa aydınlatma gibi veya pompa gibi onlar da buradan direkt beslenirler. Ve bu sistemin çıkışı da direkt AC olduğu için buradan da bizim AC sistemlerimiz beslenmeye başlayacaktır. Diğer invertör sistemleri şebekeye bağlı invertörlerdir. Şebekeye bağlı invertörlerde kesinlikle senkronluk önem arz eder. Yani invertör şebekeye kesinlikle senkron olmalıdır. Senkron olmak ne demektir? İki sistem birbirine senkron olmak isterse frekansları, fazları ve kesinlikle gerilimleri eşit olmalıdır. Bunlar eşit olduktan sonra bu sistemler zararsız bir şekilde birbirlerine bağlanabilir. Eğer bizim sistemin, invertörün çıkış dalga şekli sinüs olmazsa kesinlikle şebekeye bağlandığı zaman patlamaya yol açar veya fazla frekansı gerilimi şebekeye eşit olmazsa patlamaya yol açar. Bunlara kesinlikle çok dikkat edilmesi lazım. Az önce de bahsettiğim gibi çıkış dalga şeklimiz sinüsten hariç bir şey olmamalıdır. Şebeke sadece sinüs olduğu için şebekeye bağlanan her türlü enerji üretim tesisi, bunlar fosil yakıtlar olabilir veya yeşil enerjiler olabilir. Hepsinin çıkışları sinüs şeklinde olmalıdır. Anahtarlama özelliğine sahip olması gerekiyor bu invertörler. Frekans ve gerilim düşüşüne karşı koruma devresine sahip olmalıdır. Örneğin şebekede frekans ve gerilim düştü. Bizim frekans ve gerilim halen eski seviyesinde, yine patlamaya yol açar. Yani bunlar şebeke ile sürekli senkron. Şebekede olan değişiklikler bizim tarafımıza yansımalıdır kesinlikle. Çünkü biz şebekeye bağlanıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi bir şebekeye bağlı invertör sistemini görebiliyoruz. Burada fotovoltaik panel sisteminden veya dizisinden enerji geldikten sonra invertörde dönüştürülüyor ve AC olarak ölçüm sistemimizden veya sayacımızdan geçip şebekeye satılıyor. Bu tarz invertörler genelde dikili tip invertörler oluyorlar, büyük oluyorlar. Hatta bazen invertör ve trafo beraber oluyorlar, birlikte megawattlar seviyesinde oluyor. Ve üzerlerinde de ekranlar olabilir, küçük olur, büyük olur, giren güç, çıkan güç vesaire bu bilgileri taşıyabilir. Sistemdeki diğer ana bileşenler depolama sistemleri veya akü sistemleridir. Akü sistemleri daha önce de anlattığımız gibi genelde off-grid sistemlerde kullanılır. Yani şebekeden bağımsız sistemlerde kullanılır.
Bir akü sistemi nelerden oluşuyor veya bir depolama sistemi nelerden oluşuyor? Öncelikle akü bölmesi, sonra akü, şarj kontrolü ve kritik yük dağıtım panosu. Bunların toplamına bir depolama sistemi diyoruz. Her depolama sistemi kritik yükleri beslemek için enerji kesintisi zamanında da devrede olmalıdır. Yani bizim kritik yüklerimiz veya auxiliary loads dediğimiz kısmı enerji girişte olsun olmasın akü çıkışından besleyebilmemiz lazım. Akü seçiminde en kritik parametre şarj edilebilir olmasıdır. Bu ne demektir? Akü şarj edilebilir olmazsa bizim işimize gelmez. Günün içerisinde çünkü defalarca akümüz şarj ve deşarj olacaktır. Şebekeye güç veriyor. Bir taraftan da panelden güç geliyor vesaire. Üstelik akünün şarj edilebilir olması çevre kirliliğini de azaltıyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir akü şarj edilebilir olmazsa tüketildiğinden sonra, kullanımdan sonra direkt çöpe gidiyor ve çevreyi kirletiyor. Ancak bir akü şarj edilebilir olursa yıllarca aynı aküyü kullanıyoruz ve çöpe dönüştürmüyoruz onu. Aküleri istediğimiz akım gerilim seviyesini elde edebilmek için birbiriyle paralel veya seri bağlayabiliriz. Burada da solar sistemlerde kullanılan örnek birkaç aküyü görebilirsiniz. Şarj kontrol cihazları daha önce de anlattığımız gibi panellerden akü sistemine gelen enerjiyi çıkışını belli bir seviyede kontrol ederler, tutarlar belli bir limit içerisinde. Aslında bunlara DC-DC regülatör de diyebiliriz. Daha önce de belirtildiği gibi 440 volt DC girişe sabit 12 volt DC çıkış veya 24 volt DC çıkışa ayarlar ve o şekilde çıkış verir. MPPT özelliğine sahiptir. Yani maksimum güç noktası takibi. İngilizceden Maximum Power Point Tracking olarak geçer bu. Bu neye neden olur? Akülerde en yüksek kullanım kapasitesine yol açar ve akünün kullanım ömrünü de uzatır. Şarj kontrol cihazlarında içlerinde bulunan sensörler yardımıyla akünün çıkışındaki akımı, gerilimi ve akünün elektrolit konsantrasyon seviyesini bile belirleme şansı vardır. Hatta bazıları ortam sıcaklığını bile belirleyebiliyorlar. Kendi içlerinde termometre vardır. Bir şarj kontrol cihazı elde ettiği verilere göre iki önemli faktörü kontrol altına almalıdır. Bunlar birincisi akü sisteminin şarj edilmesi için pano çıkışından gelen akımı ve gerilimi kesmesi veya devam ettirmesi, aynı şekilde yüklerin beslenmesi için pano çıkışındaki akım ve gerilimi yine kesmesi ve devam ettirmesi. Bu ne demek? Az önce de anlattığımız gibi bir şarj kontrol cihazının 6 tane girişi vardı basit olarak. Bu 6 girişi 2 tanesi PV sistemden gelen artı ve eksiydi. 2 tanesi bizim aküye giden artı eksi ve 2 tanesi de DC yüklere besleyen. PV sistemden gelen artı ve eksi önce şarj kontrole giriş yaptığında şarj kontrol cihazı aldığı verilere göre gerilimi ve akımın datasını karşılaştırarak bunları dönüştürebileceği veya sabitleyebileceği rencide olursa sistemin içinden geçişine izin verir. Aksi takdirde sistemi çalıştırmaz. Aynı şekilde eğer çıkışta o gerilimi sabitleyebildiyse, yani şarj kontrolün girişindeki gerilim izin verilen seviyede ise çıkışını da açıp bizim invertörümüzü veya direkt DC yüklerimizi besler. Burada da örnek bir şarj kontrol cihazını görebiliyoruz. Şarj kontrol cihazının yaptığı en önemli işlem, sistemin akım gerilim diyagramına bakarsak eğer, gerilimin ve akımın maksimum olduğu yeri bulur her zaman. Bu ikisinin maksimum olduğu yer biliyorsunuz. Bu ikisinin çarpımı, maksimumların çarpımı bize maksimum gücü verecektir. Bunların ikisinin maksimum olduğu yeri örneğin C noktasını bulur ve sistemi burada sabitler. Sistemi buraya sabitlediği zaman aynı şekilde sistemin güç gerilim diyagramına baktığımızda gerilimi sabitlediği için sürekli sistemden maksimum gücü alırız, maksimum gücü çekeriz. Fotovoltaik sistemlerde bu bileşenlerin dışında
farklı bileşenler de kullanılır. Onları bir pratik örnekle anlatıyor olursak, gördüğünüz gibi burada bir aşağı yukarı 100 wattlık fotovoltaik bir sistem vardır. Bu sistem az önce anlattığımız gibi bir fotovoltaik paneli bir şekilde buraya sabitlenmiş ve MC4 konektörler kullanılarak kabloyla aşağıya panoya indirilmiştir bu bağlantılar. Aşağıda ise ilk olarak az önce de anlattığımız gibi bu fotovoltaik panelden gelen kablo bizim şarj kontrolün bu baştaki iki tane artı ve eksi ucuna giriyor. Oraya girdikten sonra şarj kontrolün çıkışından artı ve eksisinden bizim akümüze geliyor. Sonra aküden artı ucumuz bu watt otomat üzerinden invertöre gidiyor. Eksi de direkt bağlanıyor. Ayrıca burada da gördüğünüz gibi bir kabloyla en son uçtan, yani normal DC aydınlatma olabilir, pompa olabilir vesaire, güçlerimizi direkt beslemek için buraya bir anahtara çıkış yapmışız ve bu anahtardan da direkt panodan açıp kapatarak o DC yüklerimizi kontrol edebiliriz. İnvertör çıkışından da gördüğünüz gibi buradaki bağlantı yoluyla AC yüklerimizi beslemek için bir çıkış almışızdır. Dolayısıyla anlattığımız sistemler dışında anahtarlar olabilir, otomat sistemleri veya akım koruma, kontrol, kesme sistemleri, kablolama sistemleri olabilir fazla. Şebekeye bağlı olan sistemlerde sayaç sistemler olabilir, otomatik kontrol sistemleri olabilir, monitoring sistemleri olabilir. Yani bunlara ek olarak bu sistemlerde olabilir sistemin içerisinde. Tabii ki burada en basit 100 wattlık bir off-grid sistem gösterilmiştir. Arkadaşlar, bu videomuz da buraya kadardı. Eğitimimizin geri kalanını diğer videolarımızda izleyebilirsiniz. Dolayısıyla diğer videolarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.